Sessiz. Bu videoyu editlemeden mi koysam? Öyle bir şey yapma. Gireyim mi? Yoksa sen devam mı? Ben bugün sana devretmek istiyorum açıkçası. Ben kısır yiyeceğim. Okey. Tamam. Bence izlerler. Bence de mukbang'tir yani. Benim çenem düşük olduğu için sessizliğe alışamadım. Burada şu an nasıl bir kitle var asla bilmiyorum. O yüzden merhaba. Evet, Melike benim 20 yıllık arkadaşım. Siz 2005. Evet. Oha. Ve kanalımın ismini bilmiyor. Daha önce hiçbir videomu izlemedi. Kendi dahil olduğu Agora çarşısını bile. Çünkü Video çekilirken oradaydım ama videonun tamamı nasıl oldu asla bir fikrim yok. Bilmiyorum. Kanalının ismini de söylemiyor. Sadece takipçi sayısını soruyorum arada. Evet. Ne kadar ünlendin? Ne kadar ünlendin? Bizi ne zaman göreceksin diye. evet, tam olarak böyle gerçekleşiyor. Bu arada Melike, sana ben söylemeyi unuttum. Çok büyük bir hata. O videoda herkes senin enerjini çok sevdi. Melike'nin enerjisi, Melike çok tatlıymış, video gelsin falan dendi. Bunları sana söylemeyi nasıl unuttum bilmiyorum, benim kusuruma bakma lütfen. Ve işte dır. Bu arada bir kitap hakkında konuşacağız dediğim arkadaşım da yine Melike. Uyunam Dong Kitap Evi. Fakat öyle erteledik ki ikimiz de kitabı unuttuk. Kitabı unuttuk değil. Bir dakika, olayları yanlış anlatıyorsun. Biz hep bu ses tonuyla mı konuşacağız? Biraz Benim zor. için çok zor. Evet, biraz zor. Cidden mi? Evet, ben alıştım. Şu an benim sesim patlıyor mu? Patlamıyor ama sesli oluyor. O da ASMR değil demek. Gerçekten. Aa, oha. Bu benim için yeni bir info. Ben gayet sesli şu an. Şu an formatın dışına çıkıyorum. Evet. Şu an format dışıyım. Ben gayet normal bu ses tonumuzda konuşacağız zannediyordum ama şu mikrofonun O mu Şu kısıyor mikrofon- sanıyordun sesini? hayır, şu mikrofonun amacı oymuş demek ki yani. Bu ASMR mikrofonu mu bu? Yani onun için kullanılıyor Alındı. ama başka şeyler için normal sesli mikrofon olarak da kullanılabilir tabii ki. Yani biz bütün video boyunca Tarkan gibi mi konuşacağız? Tarkan. Anlayanlar anladı. Anladım. Bunu sana şu an açıklamak istemiyorum. Kameraya bakıp hani böyle şeylik konuştuğu anları mı diyorsun? Türkiye Bunu ben geliyorum. hayır, Öyle değil mi? bunu anlayanlar şu an gittiler yorumlara yazdılar. Sen de gittin yorumlardan okudun. Yine cahil Okudum. kaldım. Çay kaldı. Bu arada abim de geldi kanala. Sonra maalesef videoyu kaldırdım çünkü biraz utandı. Umarım sen öyle yapmazsın. Aa yok be, ne utanacağım. Biz bizeyiz. Değil mi? İşte. Sadece bu ses tonuna çok alışamadım. Bir de kısır yiyeceğim ben. Açıp aç geldim buraya çünkü bana baktılar. Beni beslediler burada. Bana bak. Elif niye yerdesin? Yok yok, çok rahatım. Biraz karanlığım ama hiç önemli. Elif yerde. Tabure mi bulsak acaba? Yok yok, böyle çok iyiyim. Gerçekten iyiyim. Başka bir şey diyordum, dur. Kitap anlatıyordun. Hayır. Tarkan diyorduk. Ha, evet. Abim de geldi. Bir sürü şaka yaptı. Ben hiçbirini anlamadım. Yani gerçekten üzülüyorum. Ben tam olarak böyle biriyim. Arkadaşlarım internette şunu gördün mü? Hayır. Gördün mü? Hayır. Bilmiyorum. Bir dakika. Bir de çok ayıp ya, ağzım doluyken konuşuyorum. Hiçbir şey. Sormak istediğim bir şey. Şuradaki yeşil noktaya mı bakıyoruz, kendimize mi bakıyoruz? Ben kendime bakıyorum hep. Tamam, iyi, ben de kendime bakıyorum. Evet. Yok.
Kendime bakıyorum. Buna yarı ASMR yazacağım çünkü Melike biraz sesli konuşuyor. Ben bütün formatın bu olduğunu bilmiyorum. Bak şakasız bilmiyorum yani. Hala öyle konuşuyorum. Kız o sesini. Tamam. Ben bütün yani formatı böyle çektiğini düşünmemiştim. Kanalı cidden bilmiyorum. Bakın cidden bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Belki söylerim. Belki. Kendin bilirsin. Tamam geldik. Küçük bir ara verdik de. Mukbang sesleri. Kısırdan sonra bitecek sandınız ama hayır. Daha bir tabak dolusu şey var. Çok bereketli bir günde geldin arkadaşım bize. O kulağım. Kulağım. Kanka şey göstersene. Burada bir gün tabağı var. O sırada unexpected biber dolması. Kısır. Kek ve bir takım kurabiyeler. Yayınlamayacaksınız star parça. Biber dolması. Biber dolması şöyle diyordu. Beni bu mention'dan çıkarın. Hadi tadına bakın. Hadi bakalım. O yüzden onu bir an önce yok etmemiz lazım. Annem yedirmeyi çok sever. O yüzden Özellikle de bana. bütün arkadaşlarım aslında evet. Yedirmeden bırakmaz. O Hayır, yüzden. hayır özellikle bana. Evet, en çok seni seviyor. Yok yok öyle gerçekten. Çünkü 20 yıl olunca yani biz beraber büyüdük. Ve annem hatırlıyor musun? Rüveyde teyze su Dediğimiz an balkondan balkondan bir Rüveyde teyze elinde sepetle beraber bize aşağıya su verirdi. evet. Hem de bardakla. Evet. Vay be. Bazen de biz yukarı çıkardık. Bazen de biz yukarı çıkardık. Küçüktük, ufacıktık, top oynadık, susadık. Melike bu arada sana hiç bilmediğim bir bilgi vereceğim şimdi. Yine mi? Annem bu kanalda çok bilinen ve sevilen biri. Onu yılbaşı özel video kesitlerinden anlamıştım zaten. Doğru. Onu biliyor musun? Pardon. Rüveyde teyze kalp. Rüvoş. Bana şey diyorlar, kanalı annene devret. Yani öyle bir seviyede. Ayıp. O kadar da değil. Elim çok soğuk. Oo. Kanka bak şimdi sen tapping ne biliyor musun? Böyle tıkırtılar demek mesela. Hiç güzel bir şey yok burada şu an bak. Evet ama o çok şiddetli. Benim tırnaklarım da uzun. Ben güzel yaparım ver. Kanka ben tapping'i yavaş yapamıyorum. Senden ricam. Bak şimdi şöyle tıkırtıları yavaş yapabilir misin? Ama çok yaklaşma. Çünkü bu biraz şey ya.
Allah Allah. Kanka bu tıkırtılar insanların uykusunu getiriyor. Uyumakta zorlanan kişiler. Ben hep kendime bakıyorum, kusura bakma. Alışkanlık. Uyumakta zorlanan kişiler bu tıkırtılardan hoşlanıyor. Ama ben yapmayı sevmiyorum. Benim kanal konseptim daha çok sohbet üzerine. Bana da genelde yapsana falan deniliyor. Arada bir yapıyorum. Yaptım. Demek ki konuşarak insanların uykusunu getiriyor. Evet, genelde yapmaya çalıştığım şey bu. Ve onu da çok yavaş yapamıyorum aslında. Ama bana alıştılar. Bu arada çok makyajsız ve soluk duruyorum ama. Ben buraya saç boyatmaya geldim. Evet, bu arada saç boyatma ASMR o kadar izlenir ki. Bu da ayrı bir video. Ya da onu da bu videonun içine koyduk. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Aynen. artı Reveri teyze. Artı saç boyama. Oha. Yaşadınız. Gerçekten yaşadınız. Yaşadınız yani. Dur bakayım, anneme soracağım. Ne yesem Allah'ım yarabbim. Bir tane de kek geldi. Tamam. Sen bilirsin yani. Kısırdan devam. Okey. Bir de bana bir içecek ver ya. Ama gerçekten yok ya. Bana bir içecek bile vermedi. Yok yok, biz çok içecek tüketmiyoruz. Yalan. Dur bakayım, bir tek babam kola içiyor, hep ben içmiyorum. Şu an bakayım var mı? Siz Melike ile konuşun, ben geliyorum.
güzel. Nefes sesim ne kadar duyuluyor acaba? Ay. Azıcık da gözümü çıkarayım. Azıcık tuz içeyim. Ben doydum. Ben doydum ama kısırı bitirelim. Yoksa ayıp olacak. Elif geliyor. Çok dedikodumu yaptı mı? Oha. Look at this. Kafam kadar. Literally kafam kadar hayran. Tuz getirdim istersen. Az gelirse diye. Oha. Sesi çok iyiydi. Sana yok mu? Ben istemedim. Ya. Nereye koyayım şunu? Koy buraya. Çok sesi kapı kapadık ama. Yarasın. Bir saate uyuyacaksın. Aynen, ben bir saat yokum bu arada. O kadar ayran içmeye valla. Bir kavanoz. Sadece yemek yerken bir yandan da konuşmak bir tık yordu. Evet. Şimdi yemek videolarının ve tadım videolarının ne kadar zor olduğunu anladım işte. Ya. Emek var. Emek. Emek, emek. Emek. Ben yokken ne konuştunuz? İsteyince görürsün. Çok tabağa vurunca çok ses oluyor haberin olsun. Biliyorum, vurmamaya çalışıyorum. Son geldi için değil mi? Evet. Ne yapayım? Yok yok sen ye. Hayır. Ben sen ses çıksın diye sustum. Evet. Elif şu an böyle bakın. Kulaklıkla beni dinliyor. Evet. Çok iyi. Devam et. Çok iyi. Yalnız tabağa vurma. Ama küçük uyarılar yapmak zorundayım. Nasıl alayım? Tabağın sonu geldi. Nasıl alayım? Al işte, al. Vurdum valla. Sesini kısarım. Ne olacak? Harry Potter. Harry Potter. Or. 4. kitap yani. Adı neymiş unuttum. Ateş Kaderi. Yarım bırakmıştım da geri döndüm o yüzden. Şimdi size Uyunam Don kitap evinden biraz bahsedelim. Ya bu kitap... bu videonun girişi böyle olmamalıydı. Asıl mesele Ben kısır yiyorum ve Huynam'dan kitap evinden bahsediyoruz ya, inanamıyorum. 26. dakikada asıl konuya girdi. Videonun ortalama ne kadar? Değişiyor. 20, 30, bazen 40 ama o kadar uzun yapmıyorum artık. İstenmez. Ya 1,5 saatlik videom da var. Oha. Kitaplık turu. Bir dakika, kitaplık turu videosu çektim ve o videoda ben yokum ha. İnanılmaz. Maalesef. Ama çekmek çok zordu. Balkon küçük olduğu için ben bile zor sığıyorum.
Ya Seni herhalde biraz zorlar. sığdıramazsın beni. Sessiz Bitti. konuş. Tamam. Koy koy oraları keserim ben. Çok güldük bu videoda. Özellikle ben zaten gülmeye çok müsaitim. Sen hep gül. Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim. Şimdi kitapta şöyle oluyor. Ağzıma kurabiye yazıyorum. O sonra içine kitapta şöyle. Kitap nerede? Kitabı ver. Benim ısrarla anlatmaya çalışmam. Kitabı ver. Burada değil. Nerede? Balkonda. Arkada. Bulalım. Kitabı göstermeyeceğiz mi? Perdeyi mi bozacağız? Aa, bunu hiç düşünmedik. Getirebilirim. Getir. Tamam o zaman sessiz konuş. Tamam. Kendimi duyacak mıyım? Duymayacaksın çünkü ben çok kısık da kullanıyorum. Normalde duyman lazım. Bunun orijinali budur. Şu an duyduğun ses çok az. Çünkü dip ses var ya, biliyorsun değil mi, bu vızırtı. O çıkmasın diye ben düşük ayarda kullanıyorum. Eskiden öyle kullanmıyordum. Ama işte sonra çok rahatsız oldum. Böyle bir bilgi. Üstüme. Şey var ya, benzinliklerin orada. Koma gene. Oha. Karnım şey oldu. Ne oldu? Bunun sesi çıkar mı acaba? Çıkıyor gırıldamadan. Yok. O kadar çok ayran içtim. Kulak oldu. Kitabı bulabilecek miyim acaba? Hı. 29 dakika oldu. 29 dakikanın 29'unu da koymayacaksın değil mi? Hayır. Tamam. Balkon buz gibi, o yüzden çok soğuk kitap. Evet, işte o kitap. Kulaklık sendeymiş, tamam. Yok yok, alsın, fark etmez. Yok, fark etmez. Al al, ben kendimi daha baskı altında hissediyorum. Allah aşkına yer değiştirelim. Neden? Ay ben çok rahatım, yemin ederim yorulmadım. Canım arkadaşım bana kıyamadı. Kendisi de yere çökmeye karar verdi. Seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Her zaman. Canım aşkım, bebeğim aşkım. Aşkımın balı. Dizin ağrıyınca kalkabilirsin. Ben cidden yorulmadım böyle. Tamam. Şimdi kapı açıldı galiba. Kapı açık. Arkana dön ve çık. İstemiyorsun artık. Şunlardan ne yiyemiyorsun? Ben şu an Hiçbir şey. o kadar doldum ki. Bir tane yiyeyim mi? Acıktım ben. Ye tabii ki. Ye. Dur ben keki yiyeyim ya. Ye ben bir tanesini yiyeceğim zaten. Evet. Doldum, karnım o kadar 30 dolu ki. dakika oldu, acıktım, ne yapayım? Çok komik. Bir şey söylemek istiyor musun? Daha yapmadık ki. Açılış yapamadık ki. Bir açılış yapalım. Kitap için mi? Ha. Tamam sen yap. Tamam. Şimdi ben yiyeyim sen. Şimdi ben aynen şimdi Elif yiyor. Ben videoyu devralıyorum. Elif ye. Al önüne de. Şimdi biz bayağı ortaokul, ilkokul, ortaokuldan beri o kadar düzenli bir şekilde kitap okuyoruz ki, yani bu daha doğrusu Elif okuyor, ben o alışkanlığımı yitirdim. Yani şu an böyle hani yılda belki 5
5 kitap 6 kitap falan okuyorumdur. Çok kötü bence. Çok yazık. Ben de okumuyorum çok. Ama Huynam Dong Kitap Evi benim uzun süre sonra okuduğum kitaplardandı. Yani Reading Slump diye bir olay var ya. İşte Bilen ondan bilir. bilen bilir ondan çıktığım bir dönemdi. Bunu sosyal medyada çok denk geliyordum bu kitaba ve dedim ki alayım. Zaten Koreli bir yazar. Yazarı kimmiş bunun? Hwang Borum. Boreum. Asla adı böyle okunmuyor. Kendisinden özür dileriz. Yakın zamanda Türkiye'ye geldi. Harbi mi? Niye gitmedik? İmza günü. Niye gitmedik? Ben o sırada okumamıştım. Neyse. Yani ben zaten liseden beri bir Kore fanı, Kore tutku. Benim aniden çıkan peçete. Ben zaten liseden beri bir Kore fanı, Korecan, Kore tutkunu. Ne derseniz deyin, dalga geçin istiyorsanız. Burada öyle şeylere yer yok. Kimsenin zevklerine dalga geçirtmem. Tamam. Neyse dedim ki dedim Kore edebiyatı hiç okumamıştım dedim. Böyle bir kitap alayım dedim. Ne zaman aldım ben bu kitabı? 2026'dayız Allah kahretmesin. 2023'te almış olmam lazım. Yok be, o kadar eski değil ya. Bana bu arada doğum günümde hediye etti. Evet. 2025 Mart. 2024'te almışım kitabı. Zaman kavramımız iyice kaymıştır. Aynen iyice kaymış. 2023'te olabilir, hiç önemli değil ama yani neyse. İşte aldım, baktım, okudum. Dedim bitmiş, kitap bitmiş. Ben o kitap okuyamam ama evresinden, fazından bir anda çıkmışım. O yüzden kurtarıcım gibi bir şey oldu bu kitap. Sonra benim doğum günümde 2024'te Elif bana Gece Yarısı Kütüphanesi'ne hediye etti. O kitabı burada da övdüm. Evet, çok güzel kitap gerçekten. Onun üstüne de konuşabilirdik. Bir gün konuşalım mutlaka. Bir gün konuşalım. Ama bugün bu kitabı konuşuyoruz. Niye bu kitabı konuşuyoruz? Çünkü ikimizin de okuduğu ortak kitap o kanka. Başka da vardır da. Şimdi bana başla. Başka da vardır mı? Neyi düşündüğünü çok iyi biliyorum. O kitaplara hiç girmeyelim. Arkadaşlar, tarihin tozlu sayfalarına girersek, adım atarsak inanın ki çıkamayız. Şerika Barons diyorum. Konuyu kapatıyorum. Jericho Baronslar, Gölge, neydi be? Obsidyen. Ateş ve Gül, Obsidyen, Gölge neydi ya? Gölge ve Kemik. Ben okumadım. Kemik ve Gölge, evet. Ama biliyorum. Dizisi de var, izleyin, çok iyi. Bence iyi yani, iyi bir fantastik. Şunu söylemek istedim. Melike gerçek bir açlık oyunları fan club'dır. Yani çok sever. Aynen. Ben hala okumadım. Evet. İyi ki hala benimle arkadaş. Serinin devam filmleri bile çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Jennifer oynuyor mu? Bu sene oynayacaklar. Jennifer'ı çok sever bu arada Melike. Çok. Ben de çok seviyorum. Röportajları çok eğlenceli oluyor. Çok samimi bir kadın bence. Ve çok güzel. Çok güzel, çok da iyi bir oyuncu. Mimikleri, jestleri vesaire olsun röportajlarında falan. Oğlum böyle konuşmak çok zor. Dur dinlenelim. Bayılacağım. O da sıcak oldu ama. Bayılacağım. Bunları da koy. Bayılacağım. Bu ne? Karnım şişti. Konuşuyorum. Göbeğim şişti ya, böyle bir şey olamaz. Biz nasıl bu kitap hakkında konuşacağız? Aslında benim değinmek istediğim orada tek bir şey var. Ama o da gerçekten üstüne konuşulması gereken bir konu. Yine de uzatmadan değinelim. Tamam mı? İstersen. Tamam. Çok uzun uzun konuşmayalım yani, her şeyini anlatamayız zaten. Benim sevdiğim türde değil, öyle bütün kitap inceleme
şöyle oluyor, şöyle oluyor. Öyle mi? Ben öyle yapacağız zannettim. Yok. Ben bugün her şeyi yanlış anlamışım. Öyle başlarsak yarına kadar sürer. Hayır ya. Ne bileyim. Beni şu an zorlayan tek şey böyle konuşuyor olmak. Evet. O yüzden Elif çok büyük bir iş yapıyormuş arkadaşlar. Estağfurullah. Ne yaptığını bilmiyorduk ama gerçekten büyük bir şey yapıyormuş. Estağfurullah efendim. Şimdi Melike, tam olarak düşündüğün gibi değil. Baştan sona kitap anlatmak benim huyum değil. Tamam. Ben oradan tema seçiyorum içinden. Ve o temaya ikimiz de aşina olduğumuz için sen de özellikle birkaç bir şey söyleyebilirsin gibime geliyor. Şimdi çok ben konuştum ama kısaca bir kitap evi var. 30'lu mu 40'lı yaşlarında bir kadın kitap evi açıyor, tamam mı? Belirsiz aslında, yaşını bilmiyoruz tam olarak. Doğru, evet. Yanına bir eleman alıyor. O da kahveyle ilgilenecek. Kitaplarla alakası yok. Şimdi bu genç aslında üniversite mezunu, kendisine çok fazla birikim yapmış bir insan. Ve Kore'yi bilirsiniz, Melike daha iyi bilir. Çok katılar, çalışmak teması çok yoğun. Bu arkadaşımız da öyle yapmış. Eğitimi mükemmel derecede, fakat mezun olduktan sonra iş bulamıyor. Ve bir kafede çalışmaya başlıyor. Ve part time. Şimdi bu konu üzerinden ben hayatta sevdiğimiz şeyi yapmak, bunun zamanı part time ya da full time olması gibi temalar üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü Melike de mezun olduktan sonra bir dönem çalıştı. Sonra bir yıl çalışmadı tekrar. Şimdi tekrar çalışıyor. Yani evet, üniversite sonrasındaki hayat, beklentiler nasıl sonuçlanıyor falan gibi şeylerden. Yani ya da illa hayatın bizden beklediği gibi bir yol çizmek zorunda mıyız? Yoksa sevdiğimiz işi yaparken de hayat gayet yaşanılabilir ve güzel bir yere dönüşüyor mu? Yani temalarım bunlar. Şimdi full sana atıyorum topu. Ne güzel konuştun. Biraz karmaşık oldu ama. Ya çok güzel anlattın aslında. Teşekkürler. Normalde kitabın aslında full hepsine baktığımızda aradan çıkarabileceğimiz o kadar çok anekdot, o kadar çok aslında böyle güzel, slow, içimizi böyle yumuşatacak. Aslında sizi böyle alıp bir yandan düşündürecek, bir yandan da yüzünüzde böyle güzel tebessümlere yol açacak o kadar çok anekdot var ki aslında. Ki ben bunları Böyle bilirsin, benim geleceğim gelmişti, iyi oldu. Kanka boğazım hep gıcıklanıyor. kitap genel olarak böyle içinizi gerçekten hani sıcacık yapan şeylere sahip. Ya böyle okuyorsunuz çok safe bir yerde hissediyorsunuz kendinizi. Yani orada aslında çocuk üstünde bir baskı hissediyordu ailesinden de ötürü. Evet. İşte atıyorum, makine mühendisi olsun, neden işini yapmıyorsun falan gibi. O da kendini sorguladı, fakat günün sonunda yaptığı işten çok keyif. Video işe yarıyor, Melike'nin uykusu geldi. Yaptığı işten keyif aldığını fark etti. Basit bir kahve yapma olayı gibi gözükse de doğru tonları yakalamak, o kahvenin öğütülmesi, ne bileyim, o iş hakkında çok fazla bilgi sahibi oldu ve günden güne de kendini geliştirdi. Aslında basit görünen bir olayda bile kendini geliştirerek bilgi birikimi sayesinde çok başka yerlere gelebildi hayatı. Bu arada illa böyle olacak gibi bir şey de söyleyemeyiz. Herkesin hayatı çok farklı. Herkes de farklı şekilde
bilmiyorum, sözünü böldüm, devam Hayır et. hayır. Sen konuş, ben bu kadar. Şey aklıma geldi. Böyle konuşmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu arada video o kadar kesildi ki yani anlatamam. Bu şuramda bir gıcık gitmiyor. Şey aklıma geldi. Kitabın başında aslında çocuk şimdi isteyen çocuğun işsiz olduğunu yani okuyoruz. Ondan sonra aslında kafedeki iş ilanını rastgele görüyor. Yani kafeye giriyor aslında ve iş ilanını görüyor. Kafeye giriyor. Aslında orada bir müşteri gibi davranıyor. Ondan sonra iş ilanına başvuruyor aslında. İlk önce bir ortamı böyle bakıyor gibi diyebiliriz. Ondan sonra da aslında bu işe başvurduğu için de çok mutlu değil. Yani tamam diyor, başvurdum, evet hani çalışırım ya, part time nasıl olsa hiçbir şey olmaz gözüyle bakıyor. Ama ondan sonra kitap evinin sahibi Yongshu çocuktan şey istiyor. Bu kahveleri işte aslında biz nereden alıyoruz, bu kahveler bize nereden geliyor, onları bir gidip görmen lazım. Sevkiyat, yani senin alman lazım kahveleri diyor. Çocuk da kahveleri yani direkt kahvelerin çekildiği, aslında kahvelerin ilk geldiği kahve dükkanına gidiyor. Evet. Fabrikaya gidiyor daha doğrusu, yani öyle söyleyeyim. Ana merkeze gidiyor. Aynen, kahvelerin geldiği ana merkeze gidiyor. Ve orada aslında kahvelerin geldiği ana merkezin sahibi de bizim bu Yunamdong kitap evinin sahibi Yongshu'nun arkadaşı. Ve o arkadaşının da böyle hayatı çok aslında sallandı da Yongshu ile beraber akşamları oturuyorlar, içiyorlar falan. Sohbet ediyorlar böyle, yani aslında her karakterin çok farklı bir karmaşası, çok farklı bir yaşantısı var ama ortak olarak buluştukları yer aslında kitap evi. Zaten biz orayı görüyoruz. Neyse, bizim çocuk fabrikaya gittiği zaman, kahvelerin geldiği yere gittiği zaman aslında bir kahvenin, yani diyor ki ben kahve yapacağım burada, yani sonuçta her gün yaptığım bir şey ne kadar hani zor olabilir ki, yani başvurdum buraya ve çalışacağım gözüyle bakıyor olaya, çok basit bakıyor. Ama sonra oraya gittiğinde, fabrikaya gittiğinde işte kahvelerin nereden geldiğini, işte kahvelerin Arabika mı olduğu yoksa Kolombiya mı, sertlik dereceleri ne vesaire. kadar denemek gerekiyor herhalde bu tarz şey. Aynen. İşte en iyi kahvenin mesela Arabika olduğunu öğreniyor. İşte şu kadar süre çekilmesi gerekiyor, bu kadar süre beklemesi gerekiyor bir kahvenin. Şu kadar su koymak lazım, şu kadar derecede su koymak lazım. İşte şu filtreden geçirmek lazım, burada süzmek lazım, şu boyutta kaplara koymak lazım vesaire. Aslında birçok prosese tabi olduğunu görüyor bir kahvenin, küçük bir kahve çekirdeğinin. Yani bunu gördükten sonra çocuk zaten hani olaya daha farklı bakmaya başlıyor. Onun için her gün gittiği kitap evi, hani sıradan bir şekilde gittiği kitap evi, daha da aslında üstüne bir şeyler katarak orada kendine işte ilerleyebileceği, kendini geliştirebileceği bir yön olduğunu, bir yol olduğunu aslında anlıyor. Yani zaten oradaki o minik değişimi görmek de aslında bizi kitaba çeken şey bu bence. Yani aslında çocuk sadece kahve demliyor ama günden güne o kadar gelişiyor ve geliştiriyor ki kendini. Aslında her gün yaptığı kahve gitgide daha güzel oluyor ve Yongshu da bunun farkına varıyor. Diğer müşteriler de farkına varıyor ve çocuk hani bu konuda gerçekten çok iyi oluyor. Yani aslında iyi de diyemeyiz ama bence kendini verdiği için, bir şeyler kattığı için sürekli onu iyileştiriyor yani. Evet, bence hayata bakış açısı da biraz değişiyor. Aldığı eğitim doğrultusunda mesleğini yapmasa da yaptığı şeyden keyif aldığını fark ediyor. Zaten sonra yanılmıyorsam part time işi full time'a dönüyordu değil mi? Evet. Yani biraz da şunu düşünebiliriz. Hayatta hangi kapıların bize neyi açacağını tam olarak bilemeyiz. Bir kahveci dükkanındaki ilana başvurmasıyla aslında hayatının yönü çok farklı şekillerde değişmiş oluyor. Başka ne söyleyeyim bilmiyorum. Geliyorum. Gel aşkım. O sırada. Bir kase kısır yedikten sonra ben.
Şimdi aslında şöyle oldu. Okuma sürecim. Ben kitabı ilk aldığımda okumuştum. Hatta sonra bir kere daha okudum. Ama Elif bu video fikriyle geldiği zaman düşündüm ki ben kitap hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum dedim. Sonra tekrardan okumaya başladım ve üstünden de bayağı geçti aslında. Ama bu alıntıları sadece 81. sayfaya kadar devam ettirmişim. Benim istikrar. İstikrar deyince de ben arkadaşlar. Bu arada ben de birkaç alıntı çizmişim. Aynı çıkarsa var ya. Belki de aynı çıkabilir. Oku bakayım, çok merak ettim. Şimdi evet. Uyunamdon Kitap Evi. Sayfa 6. Şimdi kimin söylediğini bilmiyorum bu arada, sadece alıntı olarak okuyacağım. Kendini iyi hissediyordu. İş yerindeki yuvasında olduğu duygusuna kapılıyor. Tüm duyuları ona burada huzurlu hissettiğini söylüyordu. İrade veya tutku gibi kelimelerin ne anlama geldiğini irdelememeye karar vermişti. Çünkü güvenmesi gerekenin benliğini yönlendirmek adına sürekli tekrar ettiği bu kelimeler değil, kendi sağduyusu olduğunu anlamıştı. Artık bir alanı sevmesi, kendini huzurlu hissedip büsbütün olduğu gibi var olabilmesi, kendini dışlamadan kabullenmesi, o alanda kendine değer verip vermesi, sevmesi gibi niteliklere bağlıydı. Burası işte bu kitap evi Yongshu için bu niteliklerin karşılandığı bir alandı. Ben de buradan takip ettim. Ya Çok güzel değil mi alıntı? evet. Daha sonra sayfa 10. Ben de bir tane çizmişim onda. Evet. Bakalım aynı mı? Galiba aynı. Ağlamak istediğinde ağlamak istediğinde ağlaman lazım. Yüreğin ağlıyorsa sen de ağlamalısın. Böyle böyle yavaşça iyileşiyor insan. Aynı şeyi çizdiğimize Aynı şeyi çizmişiz. İşte best friendlik böyle bir şey. Demek ki aynı yönlerden dokunmuş bize kitap belki de. Sonra sayfa 29. Aa, ben 15'te çizmişim. 15'i okuyalım hemen. Okuyayım mı? Oku. İnsan en nihayetinde bir ada değil midir? Bir ada kadar tek başına, bir ada kadar kimsesiz. Öte yandan tek başına ve kimsesiz olmanın aslında tamamıyla kötü olmadığı fikri kuşatıyor beni. Zira tek başına olmak beraberinde özgürlüğü getirdiği gibi kimsesiz olmak derinlere inmemize olanak sağlar. Benimki biraz depresif oldu. Sen de var. Sayfa 29. İnsanın sızlayan yüreğini delip geçebilecek bir kitap var mıydı bu dünyada? Bir kitap böylesine büyük bir iş başarabilir miydi? Çünkü hikaye kitap evinde geçiyor. Yongshu da bunu sorguluyor. Hoşuma gitmiş. Bulamadım onu. Sayfa 29. Sağ tarafta ikinci paragrafta. Sayfa 30. Sende de mi var? Evet. Yine aynı. Oha, oku kanka. Ben de göstereyim. Dünyadaki her şeyde olduğu gibi kitap okumak için de doğru bir zaman vardır. Evet. Ya Bunun üzerine de çok konuşabiliriz. Aynı şeyleri aynı çizmişiz. şeyleri çizmişiz. Çünkü mesela ikimizin de kendi kitaplığımızda Benimkiler telefonda bu arada. Kitap benim yanımda yok. kendi kitaplığımızda iyi olduğunu bildiğimiz kitaplar var ama bazen eliniz bir kitaba gider çünkü onu okumak için
Yani bir şey sizin için işte sorumlu olduğu zaman o işi yapmakta isteksizleşiyorsunuz bir süre sonra. Yani zorunda kaldığınız bir şeye dönüşüyor ve monotonlaşıyor. Hayat spontane hale geliyor. Bu benim maalesef çok yaptığım bir şey. Bütün hobilerimi kendime seyir ediyorum bu yüzden. Bir iş haline getiriyorum. Evet, aslında bazı şeyleri Yanlış. zevk alarak yapmak, yani ondan zevk almak daha önemli mi diyelim. Evet. Daha güzel. Önemli. Bana göre yani. Kaç? 55. Ay yok, yemiyorum, bir dakika. 55. Bu bizim kahveci çocuğun ağzından direkt bu cümle, şu an okuyacağım cümle belki de kitaptaki benim en çok sevdiğim, en beğendiğim cümle. Rövoş geliyor. Rövoş oley, rövoş oley. Efendim anne. Tamam dur geliyor. Son kapıp geliyoruz. Tamam. Saç boyatmaya gittim. Saçım boyayacağız arkadaşlar. Evet, o yüzden son cümle. Aynı yeri çizmişiz, çok eminim. Oku aşkım. Okuyorum. Gömleğimin bir tarafında kaliteli düğmeler alt alta dizilmiş ama diğer tarafında hiç ilik yok. Neden mi? Kimse ilik açmamış çünkü. Kıyafetime bir bak. Acınacak halde. Sadece baştaki düğme ilikli. Burada düğme aslında büyük bir metafor. Aynen öyle. Burada arkadaşıyla bir barda oturuyor bizim kahveci çocuk ve aralarında bir konuşma geçiyor. Biz o kadar okuduk. Neden iş bulamadık, neden bizden bir şey olmadı gibi bir cümle geçiyor ve Düğmeleri açacak işleri yaptılar ama nasıldı kanka dur. aslında şey demek istiyor. Evet. Benim aslında gömleğimde çok kaliteli düğmeler var. Evet. Ama sadece baştaki ilik açık, yani aslında ben sadece doğdum demek istiyor burada bana göre. Annem ya da babam, ebeveynlerim beni doğurmuş ve daha sonra eğitim hayatım başlamış ama kimse o düğmeleri iliklememe yardımcı olmamış gibi bir şey söylemek istiyor bence. Evet, bence Ben öyle anlamıştım yani. bir de aynı zamanda o düğmeler işte onun başarıları, sertifikaları, aldığı eğitimler ama bunun karşısında kendini gösterebileceği alanlar yok. Düğmeler kapalı. O yüzden de bu yetkinliklerini aslında gösterememesi gibi de düşünmüştüm galiba. Düğmeler kapalı değil aslında, düğmeler ilgilenmemiş. İlgilenmemiş. Ama hayır, hiç ilik yok diyor. Ha evet. Hiç ilik yok yani. Düğmeleri kapatamıyor yani aslında. Karşısı İlik yok. Evet. Düğmeler ve ilikler Elindeki, bir arada değil. elindeki eğitimi, fırsatı, bilgisini aktarabileceği, boşaltabileceği karşıda bir alan yok. O yüzden hiç iyilik yok. Olsun, kahve dükkanı ona iyilik açtı. Aynen öyle. Bütün düğmeleri tıkır tıkır yerine koymaya başladı. Ve şimdi de bizim gitmemiz gerek. Bu da böyle bir videoydu. Dermiş. İçinde her şey var. Benim bir tane daha alındım var ama. Hadi oku çabuk. Son sayfa 81. Burada bitiyor çünkü. Bende yok herhalde. Bende yok. Okey. Şimdi bu da Allah'ım. Son 2 alındı. Benim gerçekten en sevdiğim alıntılar olmuş. Yani çok böyle beni Vurucu. şuradan vuran. Bu arada kahveci çocuk diyoruz ama çocuğun adı Minşun. Evet. Minşun'un annesiyle bir telefon görüşmesi sırasında geçen bir alıntı bu da. Annesine soruyor. Diyor ki illa koşmam mı gerekiyor? Kendi kendine konuşuyormuş gibi fısıldayarak söyledi Minşun. Annesi ne diye karşılık veriyor. Minşun da diyor ki ben böyle iyiyim. Ya Ya illa koşmasına gerek yok. yok. Kendinize hangi yükleri sırtınıza bindirdiğinize bir dikkat edin, bir düşünün bakalım. Bunlara gerek var mı gerçekten? Yoksa bu size toplumun dayattığı bir şey mi? Ailenizin, arkadaşların sizden beklentileri mi? Yoksa İçinizden gelen, kendi gibi olan, olduğu gibi giden bir şeyler